One HP'yi ben şöyle anlıyorum. Büyük oranda aslında finansal gerçekliklerden bahsediyor. Kesinlikle bir indie yola çıktığında One HP ile yola çıkması çok doğal. Dolayısıyla panelin bir kısmını ben bu One HP'yi nasıl arttırırız'a ayıracağım. Sizin de bilginiz olsun. Dolayısıyla orada da bildiklerini bizimle paylaşıyor olacak ekibimiz ama bir HP ile hareket eden bir stüdyonun tarifi ne olmalı? Ne yaparsa biraz daha başarıya yaklaşabilir pazarlama anlamında oyunlarda? Buna aslında direkt bir formülizasyonla başlayabiliriz. Süper. Bunun için hazırlandım da geldim. Şahane. Öncelikle. 5S formülü veriyorum. Herkes not alıyor. Öncelikle susma ilk şeyimiz. İkincisi seyirci kalma. Buna devam edersem tutuklanabilirim diye devam etmiyorum. Aslında şöyle bir yapısı var. Susma, seyirci kalma, sabitlenme, samimi ol ve saklama. Benim aslında bir pazarlama profesyoneli olarak genel anlamda tüm indie stüdyolara, tek başına yola çıkmış olan herkese ve bir yandan da pazarlama alanında bir şeyler yapmak isteyen ayrıca hani herkes developer değil burada sonuçta. Onlara da söylemek istediğim şey bu temelde. Şimdi bir HP'niz varken normalde yaptığınız şey bir şeyleri dodge'lamaktır değil mi oyunda? Yani işte counter attack yapmazsınız kolay kolay. Ama bu BHP'yi artırabilmek için bu kadar volatil bir ekosistem içerisinde aslında o işte parry'i de yapmanız gerekiyor sizin. Yani sadece dodge'la ilerleyemezsiniz. Bu da demek oluyor ki sizin HP'nizi yavaş yavaş yukarı çıkıyor olmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken de susmuyorsunuz. Bu demek oluyor ki aktif oluyorsunuz. Sosyal medyayı deli gibi kullanıyorsunuz. Asla bırakmıyorsunuz. Seyirci kalmıyorsunuz. Ne demek bu? Gördüğünüz trendleri takip ediyorsunuz, ilham alıyorsunuz, implemente ediyorsunuz, değiştiriyorsunuz, uyarlıyorsunuz. Sabitlenmiyorsunuz. Bu bizim aslında hem oyuncular olarak hem oyun yapanlar olarak hatta pek çok kreatif alandaki sevdiğimiz şeyi tutunuruz böyle bağrımıza basarız bırakmayız ya bazen bırakacağız. Bazen sevdiğimiz fikirleri öldüreceğiz. Bazen onlardan vazgeçeceğiz. Sabitlenmiyoruz. Samimi oluyoruz çünkü indie'yiz. Samimiyet bize kazandıracak. Yani Rebecca'nın da söylediği, Shom'un da söylediği aynı şeyde. İletişimi aktif tutarken aynı zamanda takip eden kişileri de sürecin bir parçası yapıyor olmak. Her zaman bir samimi bir şekilde kalıyor olmak. Burada aslında önemli olan şeylerden bir tanesi deyip Kesinlikle bir katılıyorum. formülü de böyle vermiş olayım. Bence müthiş bir formül. Bir de bildiğim bir tane gerçekten bahsedeyim. O bir HP yükseldi ve artık 50'lerde 60'larda yani bir fırsat yakaladınız. Artık bütçeleriniz var. Profesyonellerle daha sıkı fıkı çalışmayı ben mutlaka öneriyorum. Zaten başarılı ve başarısı daim olan ekiplerin çoğunlukla bildiğimiz en ana unsuru bu. Yani siz başlangıçta 50 HP'ye çıkarken yalnız olabilirsiniz. Belki şans yüzünüze gülmüş olabilir ama ben neyi biliyorum? Mesela Supermarket Simulator dünya çapında bir hit haline geldiği dakikada bir reklam ajansıyla çalışmaya başladı. Doğru Çünkü karar. kesinlikle bazı şeyler birazcık şans, biraz da sizin o şansı doğurmanızla ilgili bir şey. Onu yüze tamamlamanın yolu bir profesyonelle hareket etmek. Peki bir profesyonel bir HP'li ekibe ne kadar yardımcı olabilir? Hangi noktalarda bir profesyonel arayışını hissedebilir? Henüz çok güçsüz hisseden bir ekip. Biz o noktada hiçbir stüdyoyu, yani şu an senin zamanında ilgili geri çeviren bir ajans değiliz. Zaten bizim bu işe olan tutkumuzdan gelen bir şey bu. Nereden başlayacaklarını bilmeleri de ellerinde paraları olduğunda harcayacak marketing bütçesini bilmeleri kadar önemli. O yüzden de biz her zaman aslında şeyi söylüyoruz, yani hiçbir bütçeniz yokken de birçok şey yapabilirsiniz. Burada bizim bir de ajans olarak yaklaşımımızdan bir tanesi de şu, tabii ki analitik düşünmek, işte raporlar, veriler, datalar çok önemli. Bunun da olarak bizim de önemli bir parçamız ama özellikle bir indie oyun için bence duygu ve sezgisel hareket etmek de çok önemli. Bu marketingde de geçerli olan bir şey. %100 katılıyorum. Hani işin daha çok gerçekten bir oyun geldi, hiçbir şey yok. Tek kişilik bir stüdyo. Geldiği zaman şunu biliyoruz ki ihtiyacı burada bir marketing yetkilisi, hani marketing person'la konuşmak bazen ya. Bazen Evet. sadece bir diyalog kurmak. Çünkü orada sizden duyduğunuz ya şunu hepimiz marketingiyle ilgilenen susmayı en çok söyleyen kişiler harbiden marketingciler. Çünkü biz susmayı sevmiyoruz herhalde. Biz konuşmayı sevdiğimiz için. Aynen biz konuşuruz. Ama şunu duymaya ihtiyacı olabiliyor ekiplerin. Bunu bazen mentorlukla, bazen bir coffee break'le yakalayabiliyor. Paylaşım yap. Ya bazen sadece bir teşvik. Hani bugün bir tane tweet atıver yani. Evet. Hani ne olacak ki? Dolayısıyla sizde bu duygusal yaklaşımın olmasını ben çok takdir ediyorum. Kendim de hissediyorum sizinle
konuştuğumuzda. Teşekkür ederim bunun için. Peki 1HB'li ekibin yükseliş yoluna doğru giderken 50HB'ye yaklaşması için önerdiğiniz bu formülü uygularken birkaç tane böyle triğiniz de var mı yaptığınız? Mesela benim sevdiğim triklerimden birisi, hani sizle çalıştığımız için artık umarım siz de yapıyor olacağız bunları, ama influencerların, bakalım deneyeceğiz, burada da var birkaç tane görüyorum. Hediye paketlerini sevdiği kanısındayım ya. Yani kendinden bir şey katmışsın, onunla ilgili bir şey koymuşsun. Mesela bu doğru bir formül müdür? Bunun gibi trikler varsa beni de bilgilendirir misiniz? Hemen orada bekleme olacak. Influencer'lara genel giden paketlerin şey yarattığını çok düşünmüyoruz. Asla yaramıyor. Özelleştirilmiş deneyim bu işin çok büyük bir parçası. İster AAA oyun olsun, ister indie. O yüzden biz her zaman mesela şu an çalıştığımız eFootball, yani ekonomiyle de beraber böyle ilerlemeye çalışıyoruz. Yani birazcık daha kişiselleştirilmiş mesela hediyeler çok önemli oluyor. Ya da illa bir şey göndermenize gerek yok. Bu maddi bir yerden olmasına da gerek yok. Bir influencer'ı izliyorsanız, takip ediyorsanız, bu bir yayıncı da olabilir. Herhangi bir yerde içerik üreten bir influencer da olabilir. Abi benim böyle bir oyunum var ve senin yaptığın şu içeriğe, şu kitleye uygun olabileceğini düşünüyorum diye çalmak kapıyı her zaman bence daha değerli. Çünkü eminim onlar da günde 50 mail alıyor olabilir. Abi oyunumu oynar mısın? Abi diye. Ama ben birazcık daha hani tanıyorum senin gibi bir yerden yaklaşımın çok daha değerli olduğunu. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum bu arada. Şimdi indie stüdyolar ya da işte ekipleri düşündüğümüzde zaten limitli bir bütçeleri var. Doğal olarak başlangıç noktasında bir indie ekibe ya evet siz bazı merchler yapmalısınız ve göndermelisiniz demekten ziyade aslında growth mantığında ilerleyecekleri, bir şeyleri hackleyerek ilerleyecekleri, artık ceplerine de 3-5 bir şey koymaya başladıklarında ya evet biz ne yapabiliriz dedikleri noktada olması gerekiyor diye düşünüyorum ben kişisel %100 olarak. katılıyorum. Bak benim bir cehaletim çıktı Estağfurullah. ortaya. Estağfurullah. Lütfen. Çünkü biz publisher olduğumuz için bizde çalışan bir stüdyoda onun bütçesi yoksa da bizde var. Bir şekilde Evet. yolu bulunuyor ama publisher'da yok. Ama ne yapılacak? Bir şeyler kırılacak abi. kendileri yaptığı senaryoda mesela orada şuna dönüşmesi lazım. Biz her zaman oyun pazarlamasını konuşurken sadece bir de oyunun kendisini pazarlıyoruz aslında. Yanlış olan şeylerden bir tanesi bu. Dora aynı zamanda Dora bir kişilik olduğu için oyunları o kadar değerli olarak görülüyor takipçileri tarafından. Ama sadece, ya da Enis aynı şekilde. Ama sadece şey gibi bir kimya da yok. Onlar zaten influencer abi. Oyunları her türlü oynanacağı değil. Onlar kendi varlıklarını invest etmeye devam ediyorlar. Oyunlarını invest etmeye devam ediyorlar. Bu da ne demek oluyor? Her biriniz aslında bir indie developer olabilir, başka bir pozisyonda olabilirsiniz. Bir aslında key opinion leader oluyor olmanız gerekiyor. Kendi oyununuzu en çok konuşan, en çok anlatan, en çok öne çıkartan ve gerçekten önde bayrak tutanının da siz olmanız lazım. Çünkü ben sizi seveceğim. Önce sizi seveceğim, sonra sizin oyununuzu seveceğim. Çünkü insanız yani. Ben bir oyunu evet sevebilirim ama o ekibin işte benim oturduğum yerde bir ekip olduğunu anladığımda hissettiğim duygu çok daha başka. Katılıyorum. Gibi bir trik de vermiş olalım. Bence de. Bir de şunu da biliyorum, yani insanın en güçsüz hissettiği an gerçekten de maddi olarak en güçsüz olduğu an oluyor. Bence burada bir yanılgı görüyorum ben. Doğru değil. Yani indie olmanın, bu kadar küçük olmanın getirebildiği çok fazla artı yön var. Bazen Kesinlikle. biz bir stüdyoyla şu yüzden anlaşmadığımız oluyor. Abi siz zaten güzel bir yol yürüyebiliyorsunuz. Biz o cebe bir el daha sokmayalım. Çünkü çalışma metotlarımız daha çok gelir paylaşımına dayalı metotlar. Bu gücünüzün farkında olmanız gerektiğini ben ekleyerek tamamlayayım Özgür'ün açıklamasını. Ama şuraya da gelmek istiyorum. Yani benimle zaten çalışıyorsa o güçsüzlüğü birazcık unutmuş oluyor. Sineye çekmiş oluyor. Güçsüz hissetmesinin önüne engel siz neler görüyorsunuz? Yani şu güçsüz hissetmemesini sağlayacak neler önerebilirsiniz ekiplere? Bir tane mesela örnek burada dedik ya, daha çok konuşalım, daha çok oyunumuzu bayrak sallayalım ama utanıyor belki. Yani ürettiği ürün henüz o seviyede olmadığını düşünüp utanıyor olabilir. Başka bir şey olabilir. Birazcık mental destek bizler, çünkü birbirimizi pohpohlamayı iyi bilen marketingcileriz. Onları da pohpohlayalım istiyorum bugün. Var mıdır bir düşünceniz bununla Ya ilgili? orada ilk söyleyeceğim şey arkadaşlar utanmayın. Gerçekten yani. Kimler neleri pazarlıyor diyebilir miyiz Ne yani? görüyoruz? Çılgın Family var TikTok'ta ya abi, yani adam o kadar dans etmekten utanmıyorsa siz Hiç utanmayın. proud moment yaşamanız lazım. Bir şey yaratmaktan utanmak çok garip geliyor bana. Çünkü o şeyi yaratan sizsiniz. Bir de ben şeyi de çok değerli buluyorum. Sadece başarılarıyla, işte oyunun mekaniğini nasıl yaptığıyla, işte sosyal medyadaki gücüyle övmekten ziyade bana şey daha sıcakkanlı geliyor. Böyle bir bakımız var ya, bununla dalga Evet. geçiyoruz abi.
Ya bu çok değerli bence. Aynen. Ben böyle stüdyoları kişisel olarak da, gamer olarak da daha yakın hissediyorum kendimi. Ya ne yapmışlar diyorum. Gidiyorum bakıyorum vesaire. Şöyle söyleyeyim, Anomaly Agent'ı en çok sattıran fixlerden bir tanesi şuydu. X bir kişi oyunu oynuyor ama gerçekten kırmaya yönelik oynuyor. Global bir influencer çok güçlü, böyle kırdı da oyunu bir noktada. O kırdıktan 15 dakika sonra bug fix attık olay oldu. Evet. Dolayısıyla bug fix'in adı da hatta hala vardır Anomaly Agent'ın update listesinde, adamın adıydı. Hani influencer'ın adıyla bug fix çıktı. Mükemmel bir hamle. Aynen. Yani buna Enis Kirazoğlu ya da Furkan Kirazoğlu utanmıyorsa siz zaten yaptığınız işlerle asla utanmamalısınız. Ben de bunun çok arkasındayım. Diyerek biraz daha şey tarafına doğru geçelim işin. Marketing stratejisi oluştururken roadmap'ler konuşuluyor. Çok fazla terimi ve ya birisi bunların tamamını öğrenemeyecek. Bu çok net. Öğrenmeleri gereken temel terimler belki vardır aklınıza gelen bir iki tanesi. Nereden başlasınlar bununla ilgili ön bir araştırma yapmaya? Birkaç tane başlık sıralayabilir miyim? Eksik bırakırsam Tamam, tabii ki, tamamlarsın. evet. Yani influencer marketing bunların başında gelen pazarlama yöntemlerinden bir tanesi. Hepimizin birazcık daha kulakta olduğu olan ama orayla da bitmeyen. Çünkü bunun bir de dijital marketing tarafı var. Dijital marketing içine çok fazla kol alan bir alan. Ama başlı başına en azından birazcık dijital reklamları düşünebilirsiniz. Çünkü sizin de karşınıza çıkıyor bir tüketici olarak. O karşılaştığınız reklamlar bu bir oyun reklamı olabilir ya da herhangi bir markanın da reklamı olabilir ama sizin sosyal medyada karşınıza çıkan her reklam aslında bir dijital marketing örneği diyebilirim. Bunun dışında tabii ki işte event marketing. Şu an aslında bu arada Game Dev'in yaptığı şey aynı zamanda Game Dev'in kendi marketingine de bir örnek. Dolayısıyla buradan da faydalanabilirsiniz. Yani Game Dev ne yapıyor? Parayı nasıl tutmuş? Neleri göze almış? Neleri üretmiş? Varsa neleri eksik mesela? Bu da sizin belki oyununuz büyüdüğünde bir lansman yapacaksınız ilerleyen zamanlarda. Size bir örnek. O yüzden burada bulunmak da büyük bir şans bence. Başka? Ben aslında birazcık daha işin strateji tarafındaki temel metriklerini söyleyeyim. Yani neye aşina olmalısınız diye. Siz bir ürünün pazarlamasını yapmaya geçmeden önce ya da hatta ürünü daha zihninizde düşünüyorken bile birkaç tane kriter mutlaka sizinle birlikte o yolu yürümeli. Bunlardan bir tanesi hedef kitleniz. Siz kaç yaş aralığında kime, erkek mi, kadın mı, neye konuşuyorsunuz? Hedef kitleniz herhangi bir şekilde bir ortaklar kümesi değildir. Gerçek anlamda belirlenmiş 20-25 yaş arasında mı? Üniversite öğrencisi mi? Mutlaka şu janrada oyun tüketen mi? Enis Kirazoğlu mu, Orhun Beyciğimi mi, Batu Beyciğimi mi takip ediyor? Kimdir bunlar? Bunların aslında spesifik bir belirleniyor olması lazım. Çünkü siz bu checklist'i elinize almadan herhangi bir pazarlama aktivitesi yapmaya başladığınızda doğru kişiye ulaşamayacaksınız. Bu sefer ne olacak? Zaten bir HP'niz var. Bir HP işte 100.000 TL'niz var örneğin. Boşa giden bir paraya dönüşebilir. Geri dönüşünü alamadığınız sürece zaten siz oyuna yatırım yapmak istiyorsunuz. Bunu alamayacaksınız. Bir diğer önemli kriter ise şu. Kendi takip etmeniz gereken KPI'lerin farkında olmanız gerekiyor. Oyun türüne, yaptığınız pazarlama faaliyetine uygun olacak şekilde. Sosyal medyada yapıyorsanız örneğin ben size follower demeyeceğim. Ben size artık örneğin kaydetme oranı diyeceğim. Arkadaşına gönderme oranı diyeceğim. Çünkü bunların artık value'ları platformlar tarafından daha yüksek tutuluyor. Evet, çok doğru. Buna ben de katılıyorum. Yani bunu mesela koşuyor olacaksınız. Siz gidip bir influencer pazarlaması mı yapıyorsunuz? O içeriğin sadece ne kadar izlendiğine bakmayacaksınız. O adama bir referral link vereceksiniz. Döneceksiniz, bakacaksınız. Getirmiş mi, getirmemiş mi? En azından sayfama land ettirmiş mi? Ben çünkü ondan sonra şunu diyebileceğim. Ya ben çalıştım örneğin işte Öznur'la. 100.000 kişi getirdi. 500 kişi almış ürünü. Demek ki benim landing page'imde bir problem var diyebileceğim. Evet. Doğru metriği takip etmeyi ve doğru KPI'ye, doğru hedefe ulaşmayı aslında kovalıyor olmanız lazım. Benim strateji ve planlama açısından temel şeylerim, söyleyeceklerim onlar. Tanrıların dilini konuştular yine, farkındasınız değil mi? Estağfurullah. Ben yine bir noktasında şöyle oldum. Ya gerçekten daha iyi olabilir miyim bu işte? Ben tüm anlatımınız için teşekkür ederim. Kendi yaptığım panellerde hep şunu söylemeyi seviyorum. Sizin eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz, buradaki insanlara bence şu dediğiniz ekstra bir nokta var mı? Yoksa yavaştan sorulara geçelim mi? Yok, benim var aslında 2 tane. Benim de var. Süper ya, o kadar seviyorum ki marketingçilerle konuşmayı. Bitmeyecek, Evet, bitmeyecek. Bir lütfen. tanesi az önce Öz'ün dediğine ek olarak stratejilerinizden bir tanesi bence rakiplerinize, yani bu benchmark nedir? Benchmark duyuyoruz. Benchmark ne demek dediğimiz konu.
rakipleriniz yani sizin kategorinizde oyun üreten kişilerin neler yaptığını çok iyi gözlemliyor olmanız gerekiyor. Çünkü yani bu bir de sadece yerelde de kalmamalı. Yani bunu çok global bir seviyede araştırmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü ne yapıyor abi yani niye bu kadar takipçi getirmiş ya da niye bu kadar wishlist almış? Bunun altında aslında neden bunları yaptın, neden bu tarz pazarlama seçeneklerini tercih ettiği size en azından bir ışık olabilir ve bu ücretsiz bir şey arkadaşlar. Sadece araştırma gereken bir şey. Bir de bir notum var küçük. Çok kritikli bir önceki bilgi. Teşekkürler, lütfen not alın. O da şöyle, yani biz bu panelin adını belirlerken vesaire aklıma gelen bir cümle oldu. O da şu, aslında bir HP'niz varken pazarlama, bağırmak değil, insanların kulağına fısıldamaktır. Yani bu da böyle küçük bir... Evet, evet. Yani bence de şu çok kritik bir noktası. Siz hiç marketing yapmadığınızı düşünürken dahi oyununuz kendi pazarlamasını yapıyor da olabilir. Evet. Yeter ki doğru kulağa fısıldayın. Yani doğru kulak, misyoner edinin. Oyununuzu mesela bir tane tavsiye ben verebilir miyim izninizle, Buyursunlar, lafınızı buyursun. bölmüş Estağfurullah, olmayacaksam. estağfurullah. Ya şu çok kritik bir şey, mesela oyununuzu test edecek insanlar, oyununuzun teste ihtiyacı yok. Sırf marketing için oyununuzu test ettirin. Neden? Oyununuzu doğru. test eden insanlar sizin misyoneriniz haline gelecek ve bu oyunu benim arkadaşım yapıyor. Bir bağ kurmuş olacak sizinle. Doğru kulağa fısıldamak bence testten bile başlıyor olabilir. Çok teşekkür ederim. Bence çok kritik bir noktadan yakalamışsın Azal. Öznur Hanım. Ben de şey diyeceğim, az önce biraz şans faktöründen konuştuk ya, onun notunu aldım. Şimdi benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi sabah 7'de kalkıyorum, saçımı yıkıyorum, koşuma gidiyorum. Kimse bana Bayılıyorum. şanslı diyemez. O sırada da işte yatağında yatan kişi böyle şanslı diyor ya. Şans faktörü bahsettiğimiz aslında evet var, mutlaka var şans. Ama aynı zamanda şansın sana geldiğinde onun için hazır olmak artık şanstan çıkaran bir şey seni. Kesinlikle. Yani sen hazır olacaksın, planlı olacaksın ve önüne bir şey geldiğinde ilerleyebiliyorsan artık evet ya yıldızlar da align oldu. Sen de buradan aldın, yürüdün ama doğru zamanda doğru yerdeydin, doğru projeyleydin, doğru Ve ekipleydin. karşılayabildin bunu. Ve bunu karşılayabildin, evet. Hani şeydeki gibi bu real time marketing örnekleri var. Adam işte muzu bantla yapıştırıyor. Sonrasında Ikea hemen onu alıp bir işte kendi çerçevesinin içerisine koyup paylaştığında 500 bin like alırken işte aradan 3 hafta geçip uyarlamaya çalışan, marka ismi vermeyeyim, bilmem kim marka, bilmem ne mobilya bunu yaptığında 13 like alıyor. Çünkü doğru zamanda onu kullanmadın, o şansını. Bundan %100 faydalanmadın. katılıyorum. %100. kadar IKEA bile örneğinden efendim. geçiyorum. Süpermarket örneğine tekrar geliyorum. Süpermarkette şunu biliyoruz biz. Çok güzel bir günde Steam mağaza sayfasını açmış. Japonya'dan istek listesi gelmiş. O hikaye orada bitebilirdi. Evet. Bizden 100 bin istek listesinin üzerinde çıkıp da 10 bin satmamış çok fazla case study biliyoruz arkadaşlar. Bunu karşılamak, bunu sürdürebilmek, bunun iletişimine devam edebilmek asıl kritik noktaları diyerek, sorularınız var mıdır? Buyursunlar. Bence kaçırmayın. En bol soru sormanız gereken ekiple bir aradayız. En çok konuşan ekip geldi. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz Game Dev bünyesinde şu an oyunumuzun çıkışına 1 ay kaldı. Yani 1 ay ve 2 ay arasındaki o süredeyiz, yani sabahlamalı dönemdeyiz. Dolayısıyla geç kaldığımız bazı şeyler de var aslında. Marketingin şu kısmı, biz kendi komünitemizi tam olarak kurmadık. Yani Reddit'te farklı başlıklar açtık, işte herkes kendi çapında Instagram'da paylaşımlarını yaptı vesaire, ama kendi komünitemizi kurmadık. Instagram sayfamız yok, işte YouTube'da herkes bireysel olarak paylaşıyor, işte çevremiz, arkadaşlarımız vesaire. Ve bu kalan sürede böyle sürekli arkada şey var, hadi hani bir şeyler yapsak, en fazla hani ne olsun, en kötü 5 kişi gelsin, hiç problem değil yani. Sadece duyurmuyoruz. Çünkü bizde de o introvert taraf var. Ve işte yaptığımız işle barışmamız çok uzun sürdü. Yani bunun çünkü Şimdi bir şey- dört bir oyundan şey hangisi söyleyeceğim. beklenen bu arada? Bak, bunu söyleyen benim ortağım. Zaten ben şeyi düşünüyorum. Ben- 4 oyundan hangisiydi sahnede gösterilen? Evet, hacked. Hacked olan mı? Aynen. Neden barışmanız zor oldu ya? ya barışmamız derken Bu arada ben community üyeniyim, siz farkında değilsiniz. Sadece doğru mecrada buluşmadık. evet, yani bireysel buluştuk, yani bireysel buluştuk ve biz bu aşamada işte YouTube örneğine geleceğim. Yani böyle bu açıklamadan sonra YouTube'da paylaşım yaptıktan sonra kullanıcıya, izleyiciye ulaşmak
zor yani kendi deneyimlerimle de işte bir kere izlenmeyi aldığın shortslarda sonra tekrar onu yakalamak çok zor oluyor. Düzenli paylaşsam bile. Bunun YouTube tarafında hani TikTok zaten hani Türkiye'de ayrı işliyor, Instagram daha farklı işliyor falan onu konuştuk. Ama YouTube, Google tarafı bunu nasıl karşılıyor? Aslında en çok merak ettiğim şey bu şu an. Ya Jack of all trades olmayın. Çünkü sizin bir atımlık kurşununuz var. Ekipleriniz zaten küçük. Doğal olarak sadece Instagram yapın gerekiyorsa. Sadece Reddit yapın. Çünkü hem Reddit'te native bir kullanıcı gibi görünüp kendi komüniteni oluşturmaya çalışmak, aynı zamanda YouTube'a shorts videoları hazırlamak, Instagram'da gerçekten appealing bir içerik hazırlamak falan. Bunlar gerçekten artık buna zaman ve bütçe ayırabilecek ekiplerin yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani farklı düşünen olabilir. O yüzden de benim tavsiyem şu aslında. En azından bir mecranın kodunu crack edin. Ya bir mecrada emin olun ben bunu yaptığımda bu iş böyle çalışıyor, devam da ediyor ve bozulana kadar o sistemde devam edin. Eğer bir şey çalışıyorsa zaten bozmaya gerek yok. Bir video paylaştınız, iyi performans gösterdi. Bir benzer versiyonu iyi performans gösterdi. Üçüncüde artık düşüş mü görüyorsunuz? Tamam burada switch edebilirsiniz belki de. O yüzden hani benim önerim kısa bir vakit kaldığı için, daha hızlı olunması gerektiği için bir ana içerik üretim türüne ve tarzına odaklanın. Orada maksimum seviyeye çıkabildiğiniz noktaya çıkın ve bence bu tabii ki eğer YouTube tarafındaki versiyonlar olursa çok daha iyi olur. Çünkü bir taraftan yeni çıkacak bir oyunun gameplay'i ya da işte kimler ne yapıyor, nerelerde ne var gibi içerikleri daha çok dikkat çekiyor. Oraya YouTube dememin kovalayabilirsiniz. sebebi de şu, demo sürecinde biz beklemediğimiz bir hani merakla da karşılaştık. Çünkü yayıncılar oynadı vesaire ve hani beklediğimiz Evet. sayının çok üstündeydi. O yüzden hani videolar varken, yayıncıların videoları varken YouTube'un daha aktifleştirilebileceğini düşünüyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum açıkçası yani. Kendi oyun içerisinde öne çıkarılabilecek nüansları bularak bunları biraz aslında parlatabilirsiniz. Sonuçta oyununuz zaten daha çok görsellik üzerine bir oyun bir taraftan da. Pek çok aslında diğer oyundan da şanslısınız bu anlamda. Çünkü direkt olarak yüzü görmekle bir animasyonu beğenmek arasında fark var. Gördüğümüz yüzleri daha hızlı beğeniyoruz. Belki de hani neyi öne çıkarabiliriz diye oyunu bir dış göz olarak tekrardan görüp ben hangi kesiti bir içerik olarak tüketsem hoşuma gider benim. Ya da işte influencer kesitlerinden oyunla merge'leyebileceğiniz şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bana çok güzel fikirler verdi. Tüm hatalarımı gidereceğim ortağım. Merak etme artık daha iyi göreceksin oyunun pazarlama sürecini. Ben aldım buradan öğretiyi. Mesaj yerine ulaştırılındı. Evet. Teşekkür ederiz. Var mıdır efendim başka soru? Umut Bey lütfen. Öncelikle teşekkürler. Aslında soru yani bir nevi aslında hepinize. Şimdi bir health point'e indiğindeki durumu konuştuk. Ben biraz daha kavramsal bir sürece gitmek istiyorum. Genelde bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde şu gibi problemler yaşanıyor. İşte danışmanlık hizmeti, servis alma hizmeti, bakım hizmetleri gerçek ürünler olarak hiçbir zaman göz önünde Değerlendirilmiyor. bulundurulmuyor. Şu an üçünüz de bu işi, ki ben de geçmişte bu işi yaptığım için hala devam etmeye çalışıyorum. Bir türlü şuna gelemiyoruz ya da gelinemiyor diyeyim. Gelebilenler var bu arada. Ne olacak ya ben pazarlarım? Ne olacak ya marketingini ben yaparım? Ne olacak ki influencer'a ben ulaşırım, ben yaparım ama aynı zamanda HB'yim. İşte zaten HB'yi 1'e indiren aslında bu ben yaparımlar. Yani Doğru. başladığınızda 10, 20 belki de 50 HB ile başlıyorsunuz. Ama ben yaparımlarla bu aşağı doğru iniyor. Ben bunu yıkmakta çok zorlanıyorum bazı durumlarda. Çünkü çok belirli konularda danışmanlık gereği var. Bilen birine ulaşma ihtiyacı var. Ama biz bir deneyelim olmazsa gibi bir bakış açısı da var ki sen çok güzel bir şey söyledin. Tek atımlık kurşunlar oluyor genelde bu süreçte. Evet. Bunu ekiplerin veya kişilerin yıkarak sizlere daha fazla gelebilmesi için, servis hizmet modellerine daha fazla ulaşabilmeleri için, danışmanlık hizmetlerine daha fazla gidebilmeleri için nasıl bir duvar yıkımına ihtiyaçları var? Çünkü yani dediğim gibi şu anda buradaki ekipler çoğu oyun geliştirici, artistler ve işlerinde muhteşem olan insanlar. Ama bu insanların aynı zamanda legalle uğraşması, marketing yapmaya çalışması ya da işte YouTube'a bir video çekip koyması çok daha zor olabiliyor ve yerini bulamıyor. Bu algıyı nasıl yıkabiliriz genel olarak? Çok uzattım, özür dilerim. Estağfurullah. Teşekkürler. Benim aklıma gelen işlerimden bir tanesi. Biz mesela Ventus olarak bu işe gönül vermiş ajanslardan bir tanesiyiz ve eminim ki bizim gibi, Gemdeviz gibi birçok ajans ve yapı var. Türkiye için geçerli bir şey bu arada çünkü birazcık duygusal hareket eden bir de.
belki ödül olur. O yüzden de ben kişisel olarak şunu söyleyebiliyorum mesela. Bir oyun firması yeni kurulmuş olabilir, ne yapacağını bilmiyor olabilir, oyunu demo aşamasındadır. Bizim kapımızı çaldığında, bizden bir fikir istediğinde, belki bir küçük toplantı istediğinde ya da ben nereden başlayabilirim gibi bir soru sorduğunda biz bunun için bir charge yapmıyoruz. Mesela burası da öyle bir yer değil. Burada da mesela bizi yakalayıp soru sorabiliyor, sana sorabiliyor, Rebecca'ya soruyor. Bunlar free of charge. O yüzden bu tarz etkinliklerin ya da eğer gönül bağı kurabiliyorsanız bu tarz firmaların kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. %100 buna da katılıyorum. Bir soru daha var, o da diğer ortağımdan geliyor. Ben bir şey ekleyebilir Lütfen miyim? benimle ilgili bir sorununuz varsa Şimdi bir saniye, bu arada sevgili başka bir ekleme varmış. Evet, Onu alalım. ben de şöyle bir ekleme yapacağım. Bunun aslında Amerika'da güzel bir case'i var. Bir avukatın tüm her şeyi internete koyup aslında tüm mevzuat işlemlerin nasıl yürüdüğünü her şeyi koyup kendi pazarlamasını yaptığı bir senaryo var. kimse anlamıyor ve tabii ki adam yani herkes avukatla çalışıyor. Bilginin o yüzden ne kadar çok paylaşılırsa aslında bilgiyi sunan kişiye o kadar çok güven verdiğini düşünüyoruz biz de. O yüzden örneğin biz bir Nunitos Pack yaptık kendimize ve işte partnerlerimize gönderdiğimizde içinde 12'li bir böyle zar var. Herhangi bir şekilde takıldığınız anda ne yapmanız gerektiğini söyleyen 52'li bir fikir destesi var. Brainstorming aşamasında tıkandığınızda o brainstorming kartlarından bir tanesini çekiyorsunuz ve kart size diyor ki bir çocuğa anlatsaydın nasıl anlatırdın? Şimdi biz bunu gönderdiğimizde partnerlerimize ya da bize sorular sorulduğunda yanıt verdiğimizde de şöyle oluyor. Ya bunlar bir şey biliyor ya galiba. Hani ben yapmasam daha iyi diye. O yüzden de Faruk'un hani paylaşalım, birbirimizi yüceltelim söylemine de çok katılıyoruz. Bazı şeyler zaten verilmeli ki evet o biliyor bunu, mesajını veriyor olmamız ve hani o blokajı da böyle kaldırıyor olmamız aradaki. Ya çok kıymetliydi bence. Çünkü şu çok net. Bilgiyi paylaştığında bir şey kaybettiğini düşünüyorsun hep. Ben bildiğim şeyi anlatıyorum insanlara ama o yapacak şimdi. Yapsın. Hı hı. Bu şekilde zaten büyüyecek. Zaten yapsın. Zaten yani burada Nunitos'u şöyle de anlamanız lazım. Sizin oyununuz eğer satarsa siz ilk fikir aldığınız yerle çalışacaksınız zaten. Dolayısıyla Nunitos bu tip unsurlarda bir şeyleri charge etmiyorum diyor ya. Emin olun bunun da bir çıkarı var. Merak Geleceğe etmeyin yatırım yani. yapıyoruz Tabii ki. temelde. Tabii ki. Win-win aslında durumu. Aynen öyle. Sıradaki sorumuzu alabiliriz. Çok korkuyorum. Sevgili Eren, bizim oyun kaç satacak? diye yok, yok. Teşekkürler. Bizim Hiç- süremiz bitti galiba. Yok, hiç bizim oyunla ilgili bir şey yapmayacağım. Ben dün de arkadaşların yani diğer developerların şeylerini anlatırken, oyunlarını anlatırken hep şu dikkatimi çekti. İnsanlar hep diğer oyunlardan rakip olarak bahsediyor. İşte bizim rakiplerimiz şunlar, bizim rakiplerimiz bunlar. Ve bir noktada bu beni, yani ben tabii marketing tarafıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben daha işin işte sanat sepet tarafındayım, yaratıcı tarafındayım. O yüzden böyle terimler böyle bir duyduğumda ufak böyle beni rahatsız etmeye başlıyor. Şimdi diğer oyun geliştirici benim niye rakibim olarak düşünmeye başlıyorum. Bu insanları oyun geliştirirken acaba tabii böyle hani sizin uzmanlık alanınızla ilgili hani bir eleştiri şey olarak söylemiyorum bunu ama sadece merak ettiğim bir konu. Yani bu insanları oyun geliştirirken rahatsız edecek veya baskılayacak bir terim olabilir mi? Çünkü hep böyle şeyleri de giriyorlar. Bizim şu oyundan farkımız şu. Abi sen hani okey oyundan bir farkın var da hani özgün ne yapıyorsun? Sen kendi gerçekten içinden bir şey mi koyuyorsun? Yani biz hack stream'i yaparken benzer süreçlerden geçtik. Yani olabildiğince şey yapmamaya çalıştık. Yani oyun satsın, oyun şey olsun diye hadi abi şunu da koyalım. Bunu da koyalım değil de bizim içimize ne siniyor? Biz hikaye olarak ne anlatmak istiyoruz? Noktasında ilerlemeye çalıştık. Ama hakikaten şeye girecek olsaydık işte abi bizim rakiplerimiz ne yaptı? Biz o rakiplerden farklı ne yapmalıyız demiş olsaydık belki Hacked Stream'i bugün bu noktaya belki getiremeyecektik bile. Çünkü hep taktiklerle ilerlemeye çalışacaktık. Genel olarak sorun bu yani rekabet kısmı bu kadar üstüne baskı yapılması yani bu kadar vurgulanması gereken bir şey mi? İnsanlar oyunlarını anlatırken işte bizim rakiplerimiz bunlar, biz bunlardan farklı bunu yapıyoruz. Taktiğiyle mi ilerlemeliler yoksa bu kadar şey yapmamalılar mı bu tarafa yani? Hani, Duyuru aşamasında tabii ki hani bunun
duyuruları, paylaşımları vesaireleri yapılırken Zaten onları kısmıyla. söylemezler ama herhangi bir şekilde yani. Bunu direkt olarak işte biz rakibiz ve o you falan gibi bir muhabbeti yok. Bence burada yine temelde birazcık pazarlamanın ne kadar biliniyor olmasıyla alakalı bir durum var. Çünkü Hazal'ın söylediği değerliydi. Bir indie henüz çıkmamış bir oyun için zaten rekabete daha girmedi. Onlar benchmark olabilir ya da en azından takip etmeleri gereken kuzey yıldızları olabilir. İlham alabilecekleri noktalar olabilir. O yarışa başladıktan sonra bir rekabet içerisine giriliyor oluyor. Ama bunun sebebi tabii ki bir pitch deck, elevator pitch deck istendiği için ve belirli bir yapısı var sonuçta. Hedef kitleni söyleyeceksin, rekabetini söyleyeceksin. Mesela herkesin ayrışma noktası olarak söylediği şey yine unique selling point'iniz mutlaka olsun denmiştir bir şekilde. Bir hani ChatGPT sorgusunda çıkmıştır, izlenilen bir YouTube videosuna çıkmıştır. Daha aslında herkesin aynı level'da karşılaştırabiliyor olması için diye düşünüyorum ben. Ekstra bir niyet aramıyorum o yüzden. Buna da katılıyorum. Hisselerimi Öznur'a devrederek ben projeden ayrılıyorum. Size kariyerinizde başarılar. Teşekkürler. Başka sorumuz var mıdır Arif Bey? İçeride de herkesi tanıyorum, farkında mısınız? Soruları ben yazdırdım. Buyurun. Dağıt. Şöyle bir sorun var. Muhtemelen bütün indie ekiplerin de aslında yaşadığı bir konu son zamanlarda. Indie marketing için şu an aslında neredeyse bir kutsal kitap haline gelmiş How to Market Game gibi bir mecra var. Aslında birkaç kişi var böyle sürekli çok indie marketing özelinde best practice'leri, yani en doğru kabul görmüş sistemleri paylaşan. Ve bunları da bütün indie ekipler takip ediyor. Bunu Eran'la da aslında aramızda konuştuğumuz bir konu. Şimdi herkes aynı şeyi takip etmeye başlayınca bu sefer de aslında sizin hiç üzerine kafa yormadığınız, kendi samimiyetinizi ve kendi tarzınızı katmadığınız, sadece işte az önce söylediniz ya, işte bug da artık bir feature. Artık mesela bu zaten kendi aklınıza gelen ve kendi içinizden gelen bir şey değilse hiç samimi durmamaya başlıyor. Evet. Burada ne kadar bunları gerçek anlamda takip etmemiz lazım? Ne kadar daha özgün fikirler bulmaya çalışmamız lazım? Burada bir ayrı sorum daha var. Buraya bağlı kalıp kalmamamız sizce stüdyonun ilk oyunu, yani bulunduğu durumla da mı biraz alakalı, yoksa bundan tamamen bağımsız mı? Yani ilk oyunumuzda buradaki best practice'leri takip edip çok maceraya atılmamak mı doğru olan, ya da tam tersi mi? Çok daha güçlü olduğumuzda aslında nasıl doğru yapacağımızı bildiğimiz için buradaki best practice'leri takip etmek mi daha mantıklı olan? Bak şöyle bir hemen aklıma gelen bir şey. Oyun yapmak günün sonunda kreatif bir tercihtir. Çünkü sen mutlaka saklıyorsun yani. Dolayısıyla senin özgün olman orada zaten kıymetli olan bir sistem. Sen genel marketing stratejilerini, genel infoları öğrenmek için takip edebilirsin. Belki uygulaman gerekmiyor. Öğrenirsin, havuzunu alabileceklerini alırsın ama kendi özgün bakış açından tercihler yapabilirsin. Tıpkı Faruk'un bir önceki ana sahnede anlattığı mesela kurabiye sırrına örneğinden yola çıkmak gibi. Yani bu tarz unik dokunuşlar arasında kişinin tamamen kendi özgün fikrini ortaya koyduğunu düşünüyorum ve marketing sınırlanan bir şey değil ve tek bir doğrusu da yok. Evet, mesela çok ilginç detayla destekleyebilir miyim? Biz bir şey denedik geçtiğimiz günlerde. Anomaly President için bir test organize etmek istiyorduk ama Enis'in etkisi dolayısıyla Türkiye'de çok duyulsun istemiyorduk. Reddit'ten hedef kitle ayarlarımızı geolokasyonlara ayarladık. Öyle bir sadece şu, hiç wishlist vesaire kimseden bir şey istemiyoruz. Teste katılır mısınız? Discord'umuza buyurun. Yaptığımız pek çok istek listesine ekler misiniz paylaşımlarına nazaran ki bakın Discord'a yönlendiriyoruz. Tıkladığında girdiği yer Steam sayfamız değil, daha çok istek listesi getirdi. Haberiniz olsun yani. Denenmemiş şeyleri hep denemeye müsait bir alan. Çünkü kreatif bir şey yapıyorsunuz. Sadece burada olması yeterli. Ben de böyle desteklemiş oldum. Çok teşekkür ederim Azal. Başka sorumuz var mı? Bakalım. Biz diğerini açtık galiba seansı değil mi? Galiba. O zaman Hakkımızı açtık biraz gibi. o zaman ben Hazal Bizi ve Öznur için alanda bulsunlar yani. evet ya mutlaka konuşun. Burada bir derya deniz var. Ben buluşacağım en azından. Onu söyleyebilirim. Benden sonra siz de sorun sorularınızı. Çok teşekkür ederiz. Müthiş Biz kıymetliydi teşekkür ya. ediyoruz.